Gökyüzüne yükselen taş sütunlar. Toprağın derinliklerinde binlerce yıl sessizce beklemiş semboller. Ve insanlığın başlangıcına dair soruları kökten değiştiren bir yapı. Göbekli Tepe. Ama bu dev taşlar neden inşa edildi? Kimler yaptı ve neden bilinçli bir şekilde gömüldü? İşte bu soruların cevabı bize yalnızca geçmişi değil, insanlık bilincinin evrimini de anlatıyor. Hazırsanız Göbekli Tepe'nin gizemli tarihine hep birlikte bir göz atalım. 1994 yazında Şanlıurfa kırsalında bir çiftçi sabanını toprağa sürerken sert bir taşa çarptı. Taş ilk bakışta sıradan görünse de bölgeye gelen arkeolog Klaus Schmidt onun benzersizliğini hemen fark etti. Kazılar başladığında tarihlendirme analizleri bu alanın yaklaşık 12 bin yıl öncesine, yani Neolitik çağın en erken dönemlerine ait olduğunu gösterdi. Üstelik bu yapı tarımın henüz başlamadığı bir dönemi işaret ediyordu. Göbekli Tepe, şimdiye kadar keşfedilmiş en eski anıtsal mimariydi. İşin ilginç tarafı ise onu inşa edenlerin yerleşik değil, avcı toplayıcı topluluklar olmasıydı. Göbekli Tepe'deki T biçimli sütunlar yalnızca taş değil, bilinçli bir sembolizmin ürünü. Her biri 5 ila 10 ton ağırlığında olup üzerlerinde yılanlar, tilkiler, akbabalar ve soyut semboller yer alıyor. Bazı sütunlarda kollar ve eller dikkat çekiyor. Bu, sütunların insanı temsil ettiğini düşündürtüyor. Arkeologlara göre bu sütunlar toplumdaki önemli figürleri ya da tanrısal varlıkları temsil ediyor olabilir. Bu semboller yalnızca sanat değil, bir inanç sisteminin, sosyal yapının ve hafızanın parçası. Geleneksel tarih anlayışında tarım önce gelir, sonra yerleşim ve tapınaklar gelir. Ancak Göbekli Tepe'de bu sıralama ters. Bu yapı, insanların inanç etrafında bir araya gelip kolektif iş gücüyle dev yapıları inşa ettiğini gösteriyor. Yani inanç, tarımdan önce toplumsal birleştirici güç olmuş olabilir. Bunun izleri Göbekli Tepe'nin çevresinde bulunan Nevali Çöri, Körtik Tepe, Karahan Tepe gibi benzer çağda inşa edilmiş diğer yerleşimlerde de görülüyor. Bu alanlarda aynı sembolik değil, mimari tarz ve ritüel izleri taşıyor. İşte bu durum, bölgesel bir inanç sisteminin izlerini ortaya koyuyor. Göbekli Tepe'nin en ilginç yönlerinden biri, bazı yapılarının kullanım sonrası bilinçli olarak toprakla örtülmüş olmasıdır. Dolgu analizleri bu işlemin özenle ve kasıtlı yapıldığını gösteriyor. Bu, bir tür ritüel kapanış olabilir. Arkeologlar yapının kutsallığını sonlandırmak ve yerine yeni bir yapıyı bırakmak için bu yöntemin kullanılmış olabileceğini belirtiyor. Yani saklanan bir sır değil, tamamlanan bir dönemin simgesel olarak kapatılması olabilir. Göbekli Tepe'yi inşa edenler hakkında elimizde çok az doğrudan veri var. Ancak yapının karmaşıklığı bu insanların sosyal organizasyon, inanç sistemi ve işbirliği kapasitesinin oldukça gelişmiş olduğunu gösteriyor. Kazı alanında yerleşim izleri az olsa da kısa süreli kamp kullanımı izlerine rastlandı. Bu, insanların belirli dönemlerde bu bölgeye gelerek ritüel faaliyetlerde bulunduklarını ve sonrasında ayrıldıklarını düşündürtüyor. Çevredeki diğer alanlardan biri olan Karahan Tepe daha fazla yerleşim izleri içeriyor. Bu da Göbekli Tepe'nin bir tür merkezi kutsal alan olarak kullanıldığını gösteriyor. Göbekli Tepe hakkında mistik yorumlar popülerleşse de bilimsel açıklamalar bu yapının toplumsal hafıza, ritüel ve kolektif bilinçle ilişkili olduğunu öne sürüyor. Bazı arkeologlar yapıların gökyüzü gözlemiyle bağlantılı olabileceğini ileri sürdü. Ancak bu teoriler henüz kesin verilerle desteklenmiyor. Bilimsel konsensus, Göbekli Tepe'nin bilinçli inşa edilmiş bir ritüel alan olduğu yönünde. Ve bu alan, inancın, toplum örgütlenmesinin ve ortak kimliğin şekillendiği ilk örneklerden biri olabilir. Göbekli Tepe sadece bir arkeolojik keşif değil, insanın soyut düşünmeye başladığı dönemin bir kaydıdır. İnanç,
işbirliği ve kolektif bellek burada taşa kazınmıştı. Ve çevresindeki benzer yapılarla birlikte bu alanlar bize insanlığın topluluk olma hikayesini anlatır. Bazı sırlar hala açığa çıkmayı bekliyor olabilir. Ama Göbekli Tepe artık tarihin karanlık bir köşesine değil, bize kendimizi anlatan bir ışık kaynağıdır. Evet arkadaşlar, tabii ki de Göbekli Tepe hakkında bilgileri böyle kısa bir videoda anlatmak yeterli değil. Ama umarım hiç bilmeyenler için yararlı olmuştur. Sizler de bizim gibi meraklıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.